Sauron 3. çağın sonunda bir göz olarak var oldu, dokunmadı, konuşmadı, yüzleşmedi. Ordularını yönetiyordu ama hiçbir düşmanın yüzüne bakmıyordu. Hiçbir müzakereye katılmıyordu. Hiçbir tehdidini kendi ağzıyla dile getirmiyordu. Ama kara kapı önünde Batı'nın ordusunun karşısına çıkan biri vardı. Siyah bir kaskın altından yalnızca ağzı görünen, kendi adını çoktan unutmuş, efendisinin sözcüğü olmaktan başka bir kimliği kalmamış bir adam. Mouth of Sauron, yani Sauron'un ağzı. Tolkien'in yarattığı en kısa sahne süresine sahip ama en rahatsız edici karakterlerden biri. Bu videoda onu tüm boyutlarıyla çözümleyeceğiz. Nereden geldiğini, neye dönüştüğünü, ne anlam taşıdığını ve Tolkien'in onu neden yarattığını. Eğer bu tür analitik içeriklerden hoşlanıyorsan, Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Sauron'un ağzını anlamak için önce onun soyunun izini sürmek gerekiyor. Tolkien bu karakterin Kara Numenorlulardan geldiğini açıkça belirtti. Peki kimdi bu Kara Numenorlular ve neden önemliydiler? Cevap 2. çağın en büyük trajedisine uzanıyordu. Numenor 1. çağın sonunda Valar tarafından insanlara armağan edilmiş bir ada krallığıydı. Morgoth'a karşı savaşan Edain halkına verilen bu ödül yalnızca toprak değildi. Numenorlulara olağanüstü uzun ömürler, derin bilgelik ve büyük fiziksel güç de bahşedilmişti. İlk krallar 500 yılı aşkın süre yaşadı. Elflerle dostluk kurdular, denizlere hükmettiler. Orta Dünya kıyılarında koloniler inşa ettiler. Gondor'un temelleri bile bu soydan gelen Elendil ve oğulları tarafından atılmıştı. Tolkien'in evreninde insanlığın ulaştığı en yüksek medeniyet noktası Numenor'du. Ancak Numenor'un altın çağı sonsuza dek sürmedi. Zamanla Numenorlular arasında elflere ve Valar'a duyulan hayranlık yerini kıskançlığa bıraktı. Çünkü insanlar tamahkardır. Ölümlülükleri onları kemiriyordu. Elfler sonsuza dek yaşarken en güçlü Numenorlular bile birkaç yüzyılın ardından ölüyordu. Ölümden duydukları korku, Valar'a duydukları güveni aşındırdı. Bu hoşnutsuzluk Sauron'un manipülasyonuyla kontrolden çıktı. Sauron, 2. çağda Numenor'a esir olarak götürülmüş ama kısa sürede kralın baş danışmanı konumuna yükselmişti. Bu, Sauron'un en parlak ve en sinsi hamlesiydi. Zincirlerle geldiği bir krallığı içeriden çürütmeyi başardı. Valar'a sadık kalanlar azınlığa düştü. Sadıklar olarak anıldı. Çoğunluk ise Sauron'un yolunu seçti. Bu gruba kralın adamları denildi ve Orta Dünya kıyılarına yerleşen kolları zamanla Kara Numenorlular olarak anılmaya başladı. Kara Numenorlular, Sauron'a tapan, karanlık büyülerle ilgilenen, Orta Dünya'nın güney ve doğu kıyılarında tiranlık kuran bir topluluktu. Umbar gibi liman şehirleri onların kaleleriydi. Gondor'un ezeli düşmanları olan Haradrim ve korsanlarla iç içe geçmiş, nesiller boyunca karanlığa hizmet etmişlerdi. Numenor'un çöküşünden sonra bile soyları devam etti. Sauron'un 2. ve 3. çağdaki en güvenilir insan müttefikleri onlardı. Kralın dönüşünde Gondor'a saldıran kara gemilerin mürettebatı da büyük ölçüde bu soydan geliyordu. Sauron'un ağzı işte bu karanlık mirasın bir ürünüydü. Ama onun hikayesi sıradan bir Kara Numenorlu'nun hikayesi değildi. Çünkü o yalnızca karanlığa hizmet etmekle kalmadı. Karanlığın kendisi haline geldi. Tolkien'in reddedilen bir erken taslağında ilginç bir detay vardı. Sauron'un ağzı Gondor'daki soylu ve bilge bir aileden geliyordu ama karanlık bilgiye tutulmuş bir dönekti. Bu detay son metne girmedi ama karakterin trajik boyutunu derinleştiriyordu. Eğer bu versiyon geçerli olsaydı, Sauron'un ağzı ile Aragorn arasında kan bağı bile olabilirdi. İkisi de Numenor soyundandı, ikisi de olağanüstü yeteneklere sahipti. Ama biri ışığı, diğeri karanlığı seçmişti. Bu ayna ilişkisi kara kapı önündeki karşılaşmayı çok daha derin bir anlam katmanıyla donattı. Karşı karşıya gelen iki adam aynı soyun iki farklı sonucuydu. Biri tahtını geri alan kral, diğeri adını kaybetmiş köle. Tolkien, Sauron'un ağzı hakkında çarpıcı bir detay verdi. Bu adam kendi adını unutmuştu. Adı hiçbir hikayede anılmaz çünkü kendini de unutmuştu diye yazdı Tolkien Kralın Dönüşü'nde. Bu cümle ilk bakışta basit bir detay gibi görünebilir ama aslında karakterin tüm trajedisini özetliyordu. Bir insanın kendi adını unutması ne anlama gelir? İsim kimliğin en temel taşıdır. Bir anne veya baba tarafından verilmiştir. Bir geçmişe, bir aileye, bir topluluğa aidiyet ifade eder. Tolkien'in evreninde isimler özellikle güçlü bir anlam taşır. Elfler isimlerini ömürleri boyunca değiştirir. Her isim hayatlarının farklı bir dönemini yansıtır. Sauron'un bile gerçek adının söylenmesine ya da yazılmasına izin vermediği belirtilmiştir. İsim güç demekti. İsim bağımsız bir irade demekti. Ve bu adam ikisini de kaybetmişti. Sauron'un ağzı kendi adını kaybettiği anda bir birey olmaktan çıktı. Artık o bir kişi değildi, bir işlevdi. Efendisinin sesi, efendisinin dili, efendisinin uzantısıydı.
Kendini tanıtırken söylediği şey "Ben Sauron'un ağzıyım" oldu. Bu bir ünvan değildi yalnızca. Bu bir kimlik itirafıydı. Adam kendini efendisinin bir organı olarak tanımlıyordu. Tıpkı bir el ya da bir göz gibi. Ağız da bedenin bir parçasıydı ve bu adam o bedenin, Sauron'un bedeninin konuşan parçası olmayı kabul etmişti. Bu kabul gönüllü bir yok oluştu. Tolkien'in evreninde hiçbir karakter bu denli bir teslimiyet sergilemedi. Nazgûl'ler bile bir zamanlar kral olan varlıklar olarak belli bir statü taşıyordu. Sauron'un ağzı ise sıfırdan bir kimlik inşa etmek yerine tüm kimliğini teslim etmişti. Tolkien'in erken taslakları bu karaktere Mordo adını vermeyi düşündüğünü gösteriyordu. Christopher Tolkien bu okumanın kesinliğinden tam emin olmasa da kelimenin kara karanlık ya da kara gece anlamına geldiği tahmin ediliyordu. Bu isim bile karakterin doğasını yansıtıyordu. Karanlığın içinde erimiş, kendi ışığını söndürmüş bir varlık. Tolkien sonunda bu adı kullanmadı ve karakteri isimsiz bırakmayı tercih etti. Bu tercih bile başlı başına bir anlatım kararıydı. Çünkü isimsizlik, kimliksizliğin en keskin ifadesiydi. Bir karakter ne kadar tehlikeli olursa olsun, adı varsa hala bir bireydir. Adsız kaldığında ise bir araçtan öteye gidemez. Tolkien, Sauron'un ağzının Karakule ilk kez yeniden yükseldiğinde hizmete girdiğini yazdı. Bu ifade yorum tartışmalarına yol açtı. Barad-dûr, 2. Çağın sonunda Son İttifak Savaşı'nda yıkılmış ve 3. Çağın ortalarında yeniden inşa edilmişti. Eğer ilk kez yeniden yükselme ifadesi, Sauron'un 3. Çağda Mordor'a açıkça dönüşüne, yani yaklaşık 3. Çağ 2951'e işaret ediyorsa, Sauron'un ağzı Karakapı önündeki buluşmada yaklaşık 68 yaşındaydı. Ama eğer bu ifade daha erken bir tarihe, Sauron'un Dol Guldur'da gizlice ortaya çıkışına ya da daha öncesine atıfta bulunuyorsa, bu adamın yüzlerce yıl yaşamış olması gerekirdi. Tolkien bu belirsizliği hiçbir zaman tam olarak çözmedi ama önemli bir not düştü. Bu adam yaşayan bir insandı, bir hayalet değildi. Yani Yüzük Tayfları gibi ölümsüz bir varlığa dönüşmemişti. Nazgûl'ler, güç yüzüklerinin etkisiyle gölge dünyasına çekilmiş eski krallardı. Sauron'un ağzı ise böyle bir dönüşüm geçirmemişti. Ama aynı zamanda Tolkien onu herhangi bir orktan daha acımasız olarak tanımladı ve büyük büyüler öğrendiğini, Sauron'un zihnini ve planlarını derinlemesine bildiğini belirtti. Bu detaylar onun doğaüstü yollarla ömrünü uzatmış olabileceğine işaret ediyordu. Kara büyü, Sauron'un doğrudan müdahalesi ya da Númenorlulara özgü uzun ömür kalıntıları. Hangisi olursa olsun bu adam normal bir insan ömrünün ötesinde karanlığa hizmet etmiş görünüyordu. Ve ne kadar uzun süre hizmet ettiyse o kadar çok insanlığından kaybetmişti. Hizmete girişinin ardından kurnazlığı sayesinde Sauron'un gözüne girdi ve giderek yükseldi. Barad-dûr'un yüzbaşısı, daha doğru bir çeviriyle Kara Kule'nin teğmeni oldu. Bu, Sauron'un ordularındaki en yüksek insan rütbesiydi. Nazgûl'ün altında tüm ork komutanlarının ve diğer karanlık hizmetkarların üstünde bir konumda duruyordu. Mordor'un iç hiyerarşisinde yalnızca Cadı Kral ve diğer yüzük tayfları ona hükmedebilirdi. Sauron fiziksel bir bedene sahip olmadığı için dış dünyayla iletişimini bu adam üzerinden kuruyordu. Sauron'un ağzı efendisinin diplomatı, elçisi, sorgu memuru ve tehdit aracıydı. Tolkien'in bazı notları onun aynı zamanda bir sorgulayıcı rolü üstlenmiş olabileceğini düşündürüyordu. Bu da Mordor'un esirlerine işkence eden kişinin bizzat o olabileceği anlamına geliyordu. Düşünüldüğünde bu mantıklıydı. Sauron'un en güvendiği insan hizmetkarı esirlerin sorgulanmasında da kilit rol oynamış olmalıydı. Gollum'un Mordor'daki sorgulanması sırasında onun müdahil olup olmadığı tartışma konusuydu. Bazı okuyucular 3. Çağın 3017. yılında Kral Dain'e gönderilen gizemli siyah atlının da Sauron'un ağzı olabileceğini düşündürmüştür. O atlı Sauron adını kullanarak konuşmuştu ki Sauron'un adını yalnızca Sauron'un ağzının açıkça kullandığı biliniyordu. Öte yandan atlının tıslayarak konuştuğu da belirtilmişti ve bu özellik daha çok Nazgûl ile ilişkilendiriliyordu. Tolkien bu soruyu hiçbir zaman net olarak yanıtlamadı. Kralın Dönüşü'nün Kara Kapı Açılıyor bölümü Tolkien'in tüm eserlerindeki en gerilimli sahnelerden biriydi. Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli, Éomer, İmrahil Prensi ve Batı'nın küçük ordusu Mordor'un kara kapılarının önüne geldi. 6.000 ya da 7.000 civarında bir kuvvetti bu. Sauron'un on binlerce askerine karşı anlamsız bir sayıydı. Amaçları savaşı kazanmak değildi. Frodo ve Sam Orodruin'e yani Hüküm Dağı'na doğru ilerlerken Sauron'un dikkatini onlardan uzaklaştırmak istiyorlardı. Bu tamamen bir aldatmaca, bir özveri hamlesiydi. Ölüme yürüdüklerini biliyorlardı ve kara kapı aralandığında karşılarına çıkan ilk figür Sauron'un ağzı oldu. Tolkien onu sahneye çarpıcı bir betimlemeyle soktu. Devasa ve korkunç bir siyah atın üzerinde geliyordu. Bu bineğin yüzü bir kafatasını andırıyordu.
Göz çukurlarında ve burun deliklerinde alev yanıyordu. Üzerindeki süvari uzun boylu, tamamen siyahlara bürünmüş, yüksek bir kask takan bir figürdü. Tolkien onun bir Nazgül olmadığını, yaşayan bir insan olduğunu özellikle vurguladı. Yüzünde vahşi bir hayvanın ifadesi vardı. Ağzından biçimsiz öfke sesleri dökülüyordu. Tolkien bu betimlemelerle kasıtlı olarak insanlık ve canavarlık arasındaki sınırı bulanıklaştırdı. Bu adam hala biyolojik olarak insandı ama ruhsal olarak insanlığını çoktan terk etmişti. Yüzü bir maskeye benzemiyordu. Yüzü maskenin kendisi olmuştu. Tolkien burada çok ince bir şey yapıyordu. Okuyucuya bir canavarla karşı karşıya olduğu hissini verirken aynı anda bunun bir insan olduğunu hatırlatıyordu. Korku tanıdık olanın bozulmasından geliyordu. Bir ork korkutucu olabilirdi ama tanıdık değildi. Sauron'un ağzı ise bir zamanlar sıradan bir insan olmuş birinin ne hale gelebileceğini gösteriyordu. Ve asıl dehşet buydu. Sahnenin asıl gücü ise müzakere anında ortaya çıktı. Sauron'un ağzı Batı'nın liderlerine 3 nesne gösterdi. Frodo'nun mitril zırhını, Sam'in kılıcını ve bir elf broşlu gri pelerini. Bu nesneler yüzük taşıyıcısının yakalandığı izlenimini yaratmak için kullanıldı. Sauron'un ağzı casusun yıllarca işkenceye tabi tutulacağını söyledi. Sesinde acımasız bir zevk vardı. Bu saf bir psikolojik savaş taktiğiydi. Mordor Frodo'yu yakalamamıştı. Yüzük hala ele geçirilmemişti. Ama bu nesnelerin varlığı Gandalf'ın ve Aragorn'un yüreğine korku salmak için yeterliydi. Sonra Sauron'un şartlarını sıraladı. Batı'nın tüm toprakları Sauron'a bağlanacak. Gondor vergi ödeyecek, Isengard ise dikkat çekici bir detay olarak bizzat Sauron'un ağzının yönetimine verilecekti. Bu son detay karakterin motivasyonunu ele verdi. Sauron'un ağzı salt bir sadık köle değildi. Kendi iktidar hırsı da vardı. Isengard'ı istemesi onun Saruman'ın yerine geçme arzusunu gösteriyordu. Saruman düşmüştü. Isengard boşalmıştı ve Sauron'un ağzı bu boşluğu doldurmak istiyordu. Karanlığa hizmet ederken bile kişisel güç peşinde koşuyordu. Ama bu güç arayışı bağımsız bir irade değildi. Efendisinin izin verdiği sınırlar içindeydi. Sauron ona bu ödülü vaat etmişti ve o da bunu kabul etmişti. Sauron'un ağzı özgür iradeyi terk etmiş ama iktidar açlığını korumuş paradoksal bir figürdü ve bu paradoks onun trajedisinin en acı boyutuydu. Gandalf sunulan şartları kesinlikle reddetti. Ama bunu yaparken Sauron'un ağzının elindeki nesneleri, mitril zırhı, kılıcı ve pelerini aldı. Bu hareket stratejik açıdan önemliydi. Çünkü Gandalf bu nesnelerin Frodo'nun ölümünü ya da yakalanmasını kanıtlamadığını biliyordu. Sauron yüzüğü ele geçirememişti. Aksi takdirde müzakereye ihtiyaç duymazdı. Zaten yüzüğe sahip olan bir Sauron teslim olmayı teklif etmez, doğrudan ezerdi. Gandalf bu gerçeği kavradı ve blöfü kabul etmedi. Nesneleri aldı ama şartları reddetti. Bu an sahnenin dramatik dengesini tamamen değiştirdi. Müzakere boyunca üstün konumda görünen Sauron'un ağzı bir anda eli boş kaldı. Elindeki en büyük kozu, korkuyu Gandalf etkisiz hale getirmişti. Gandalf'ın bu soğukkanlılığı yılların bilgeliğinden ve Sauron'un doğasını derinden tanımasından geliyordu. Sauron yüzüğe sahip olsaydı elçi göndermezdi. Bizzat güç kullanırdı. Elçi gönderme ihtiyacı Sauron'un hala zayıf olduğunun kanıtıydı. Sauron'un ağzı ise teklif reddedildiğinde tamamen çözüldü. Tolkien o anda yüzündeki ifadenin şaşkınlık ve öfkeye dönüştüğünü yazdı. Ağzından anlamsız hırıltılar çıktı. İşte bu an karakterin gerçek doğasını açığa çıkardı. Müzakere masasındaki soğukkanlı diplomat bir anda kontrolünü kaybeden, içgüdüleriyle hareket eden bir yaratığa dönüştü. Bu dönüşüm rastgele değildi. Sauron'un hizmetinde geçen uzun yıllar bu adamın ruhsal yapısını bozmuştu. İnsani duygusal kontrol mekanizmaları çoktan aşınmıştı. Soğukkanlılığı yapay bir kabuktu ve o kabuk kırıldığında altından çıkan şey artık bir insan tepkisi değildi. Geriye kalan efendisinin iradesini taşıyan ama kendi iradesini kaybetmiş bir kabuktu. Reddedildikten sonra Sauron'un ağzı geri çekildi ve Mordor'un tüm orduları Batı'nın küçük kuvvetine saldırdı. Bundan sonra Sauron'un ağzının akıbeti hakkında Tolkien hiçbir bilgi vermedi. Muhtemelen Karakapı önündeki savaşta öldü ya da Barad-dûr'un çöküşüyle birlikte yok oldu. Sauron'un yıkılmasının ardından onun en sadık hizmetkarının da sonunu bulmuş olması kuvvetle muhtemeldi. Ama Tolkien'in bu konuda sessiz kalması bile anlamlıydı. İsimsiz bir adam, isimsiz bir ölümle son buldu. Hikayeye bir cümleyle girdi, sessizce çıktı. Tıpkı karanlığa adanmış bir hayatın sonunda olması gerektiği gibi. Peter Jackson'ın Kralın Dönüşü filminde bu sahne yalnızca genişletilmiş versiyonda yer aldı ve önemli değişiklikler içeriyordu. Jackson'ın filminde Sauron'un ağzının yüzü dijital efektlerle değiştirildi.
Kaskı tüm yüzünü kapatıyor, yalnızca hastalıklı, çürümüş, orantısız büyüklükteki ağzı görünüyordu. Dişleri kararmış, dudakları şişmişti. DVD yorumlarında belirtildiğine göre bu görüntü, Sauron'un mesajlarını tekrar etmenin bedenin üzerindeki bozucu etkisini temsil ediyordu. Bu görsel tercih Tolkien'in metninden farklıydı. Kitapta Aragorn onun bakışlarıyla karşılaşır ama karakterin özüne sadık bir yorumdu. Bu adam artık bir yüz değildi, yalnızca bir ağızdı. Kimliğin silinmesi görsel olarak da tamamlanmıştı. Jackson'ın yaptığı en tartışmalı değişiklik ise sahnenin sonunda geldi. Filmde Aragorn müzakere sırasında Sauron'un ağzının başını kılıcıyla uçurdu. Bu sahne Tolkien'in Aragorn'u için düşünülemezdi. Elçilere ve müzakerecilere dokunulmazlık tanımak insanlık tarihinin en temel kurallarından biriydi ve Tolkien bunu biliyordu. Kitapta Sauron'un ağzı reddedildikten sonra sağ salim kapının arkasına çekildi. Jackson ise sinematik bir etki uğruna bu protokolü çiğnedi ve Aragorn'u düşmanına bile onurlu davranan bir liderden anlık bir cellada dönüştürdü. Bu değişiklik filmde dramatik bir gerilim yarattı ama karakter tutarlılığı açısından ciddi bir sorundu. Bunun dışında Jackson'ın bir dönem Kate Winslet'ı bu rol için düşünmesi ilginç bir detaydı. Amaç Aragorn'un karşısına çıkan figürü baştan çıkarıcı bir varlığa dönüştürmekti. Bir tür ayartma sahnesi yaratmak istemişlerdi. Sonunda bu fikirden vazgeçildi ve Bruce Spence'in canlandırdığı grotesk yorum tercih edildi. Miğferinde Sindarin dilinde Lamen Gortaur, korkunç olmanın sesi, yani Sauron'un sesi yazılıydı. Bu detay film için özgün bir eklemeydi, karakterin doğasını güçlü bir biçimde yansıtıyordu. Bir ismi yoktu ama bir etiketi vardı ve o etiket bile kendisine değil efendisine aitti. Sauron'un ağzı Tolkien'in kötülük felsefesinin somutlaşmış haliydi. Tolkien, kötülüğün özünde yaratma değil bozma, kendine çekme ve köle etme olduğunu savunuyordu. Morgoth Arda'yı kendi iradesine göre şekillendirmek istemişti ama yalnızca bozabilmişti. Sauron da bir zamanlar Aule'nin öğrencisi olarak düzen ve mükemmellik peşindeydi. Ama gücün cazibesine kapılmış, düzeni tiranlığa dönüştürmüştü. Sauron'un ağzı ise bu bozulma zincirinin en uç halkasıydı. Morgoth'un hizmetkarı Sauron'du. Sauron'un hizmetkarı ise bu isimsiz adamdı. Kötülük bir piramit gibi yukarıdan aşağı yayılıyordu ve her katmanda bireysel irade biraz daha eriyordu. Nazgûl bu piramitte ilginç bir konumdaydı. Onlar bir zamanlar kral olan, güç yüzükleriyle ayartılmış varlıklardı. İradeleri Sauron'a bağlıydı ama en azından geçmişte bağımsız bir kimlikleri olmuştu. Cadı Kral hala strateji geliştirebiliyordu. Kamül hala emir verebiliyordu. Sauron'un ağzı ise onlardan farklıydı. Çünkü o bir yüzük tarafından esir alınmamıştı. Kendi iradesiyle teslim olmuştu. Bu onu belki de Nazgûl'den daha acınası bir figür yapıyordu. Çünkü Nazgûl aldatılmıştı. Sauron'un ağzı ise seçmişti. Bu yapının bir yansıması da Saruman'da görülüyordu. Saruman da bir zamanlar bilge ve güçlü biriydi. Zamanla Sauron'un etkisine girdi, kendi amacını kaybetti ve sonunda onun taklitçisine dönüştü. Ama Saruman ile Sauron'un ağzı arasında kritik bir fark vardı. Saruman düşüşünün farkındaydı ve bu farkındalık onda acı bir kırgınlığa, bir küçümseyen öfkeye dönüştü. Şair'i mahvetmeye çalışması bir güç hamlesi değil, intikam hamlesiydi. Sauron'un ağzı ise düşüşünü fark etmemişti bile. Kendi adını unutmuş bir adam ne kaybettiğinin de farkında olamazdı. Bu onu Saruman'dan daha trajik ama aynı zamanda daha tehlikeli kılıyordu. Çünkü pişmanlık duymayan bir araç sınırsız biçimde kullanılabilirdi. Sauron'un ağzının Yüzüklerin Efendisi'ndeki varlığı kısa ama işlevi büyüktü. Bu karakter Sauron'un doğasını anlamamızı sağlayan bir ayna işlevi gördü. Sauron bizzat sahneye çıkamazdı. Fiziksel bir bedeni yoktu. Bir göz olarak Barad-dûr'un tepesinde hapisti. Ama gücünü, iradesini ve acımasızlığını yansıtacak bir araca ihtiyacı vardı. Sauron'un ağzı bu aracı sağladı ve bunu yaparken Tolkien'in okuyucusuna kötülüğün insan üzerindeki etkisini gösterdi. Kötülük Tolkien'de her zaman bir kayıp hikayesiydi. Güzelliğin, iradenin, kimliğin yitirilmesiydi. Sauron'un ağzı bu kayıp hikayesinin en yoğunlaştırılmış versiyonuydu. Tek bir sahnede, birkaç sayfalık metinle Tolkien bize bir insanın tüm insanlığını nasıl terk edebileceğini gösterdi. Ve bunu yaparken ne büyülü yüzüklere, ne lanetlere, ne de fiziksel dönüşümlere ihtiyaç duydu. Sadece bir adamın kendi iradesiyle karanlığa yürümesi yeterliydi. Bu adam bir zamanlar bir isme, bir geçmişe, belki bir aileye sahipti. Tolkien'in erken taslakları onun Gondor'un soylu evlerinden birinden gelmiş olabileceğini düşündürüyordu. Karanlık bilgiye ilgi duyan, zamanla dönek hale gelen biri. Ama karanlık bilginin cazibesine kapıldı, Sauron'un hizmetine girdi ve adım adım kendini kaybetti. Orklardan daha acımasız hale geldi.
Yüzü vahşi bir hayvana benzemeye başladı. Ağzından biçimsiz sesler çıktı. Bu dönüşüm sadece fiziksel değildi. Ruhsal bir çürümeydi. Tolkien'in evreninde kötülük her zaman böyle işledi. Bozdu, çürüttü, asıl biçimden uzaklaştırdı. Orklar elflerin bozulmuş haliydi. Sauron'un ağzı ise insanlığın bozulmuş haliydi. Son bir soru kaldı. Sauron'un ağzı gerçekten sadık mıydı? Yoksa yalnızca korkudan mı hizmet ediyordu? Isengard'ı kendine istemesi, içinde hala kişisel bir hırsın yandığını gösteriyordu. Ama bu hırs bağımsız bir irade değildi. Efendisinin izin verdiği kadar genişleyebilen, efendisinin çizdiği sınırları aşamayan bir hırstı. Sauron'un ağzı, özgür iradeyi terk etmenin bedelini ödemiş bir insandı. Adını, yüzünü, insanlığını kaybetmişti. Geriye kalan tek şey karanlığın sesi olmaktı. Ve Sauron yıkıldığında o ses de sonsuza dek sustu. İsimsiz geldi, isimsiz gitti. Belki de Tolkien'in bize söylediği en acı şey buydu. Kötülüğe teslim olan insan sonunda yalnızca kötülüğün bir yankısı olarak kalır. Ve bu yankı kaynak sustuğunda ölür. Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.